Günaydın örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bebe yünüyle harika bir model başlayacağım. Şöyle ipime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartalım. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 olması gerekiyor. Yani her model 5 ilmekten oluşuyor. 5, 10, 15, 20 diye devam edecek ilmeklerimiz. En sonuna 4 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle hemen sayıyorum. 5 bir model için, 5 ilmek bir model için, 5 ilmek de burada bir model için, sonuna da 4 ilmek ekledim. Yani toplamda 19 ilmeğim var şişimde. 19 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastik yapmayacağım için bir sıra ters öreceğim. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçmek için. Yani bir sıra zemin hazırlıyorum. Bu modele dahil değil. Bir sıra zemin hazırladıktan sonra ön yüzünde modeli kurmaya başlayacağım. Siz lastik yaptıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Birinci sıra ön yüzünde 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz diye devam edelim. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Bakın 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters örerek arka yüzünde devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz üçüncü sırada. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmeğimi yine ördüm. Tersler sürekli ters örüyoruz. Ön yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir, şu 3 düz ilmeğin üçünü bir topladım. Kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Yine 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir topladım. Kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. 2 ters ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. 3 düzün üçünü bir topladım. Düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. 2 tane sıra sonunda ters, kenar ilmeğimi düz
olarak ördüm. Üçüncü sırada bakın 2 ters ilmekten sonra bir artırma yaptık. 3 düz ilmeği toplayarak kestik, tek ilmeğe düşürdük. Devamında tekrar bir artırma yaptık. Yani burada 3 ilmeği kestik, tekrar artırmalarla beraber 3 ilmeğimiz oluştu. Eksilme olmadı. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Artırma yaptığım ilmekler de arka yüzünde ters örülüyor. Bakın 2 düz, 3 ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel, kolay, çabuk ilerleyen modellerden. Evet, son sıramızı da tamamladık. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, modeli bir kez daha kuracak olursak aynı şekilde devam ediyoruz. Modelde kaydırma yok. Şurada ne yaptıysam aynısını yaparak devam edeceğiz. Şöyle de göstereyim. Bir kez daha kuralım. Daha iyi anlaşılır olsun. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimiz belli zaten. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani 2 ters, 3 düz. Şöyle. 2 ters, 3 düz örerek birinci sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bu modelde sadece üçüncü sırada farklı bir işlem yapıyoruz. Onun için çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek tersimizi örelim yine. Daha sonra bir artırma yapalım. Sıradaki 3 düz ilmeğimizin üçünü bir toplayarak keselim, tek ilmeğe düşürelim. Düz örerek. Daha sonra tekrar bir artırma yapalım. 2 ters ilmeğimizi örelim, bir artırma yapalım. 3 düz ilmeği toplayalım. Şöyle üçünü bir düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Daha sonra bir artırma yapalım. Yine 2 ters, bir artırma. Sıradaki 3 düz ilmeğimizi toplayalım. Üçünü bir düz örerek keselim. Daha sonra tekrar bir artırma yapalım. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters örerek son sıramızı tamamlayalım. Modeli bir kez daha kurmuş olduk. Model hep bu 4 sıradan tekrar edecek. Dediğim gibi çok kolay bir model. Şöyle sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, şöyle göstereyim. Bakın bunu lastiksiz başladık. Yani model çok lastik istemiyor. İsterseniz lastiksiz de kullanabilirsiniz bu modeli.
Bu parçayı da lastikli başladım. Bir ters bir düz hazır lastik uyguladım. Evet. Şöyle. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre lastik gerekmiyorsa lastiksiz de kullanabiliyorsunuz bu modeli. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntümüz var. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, yani bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel, yapımı kolay modellerden. Özellikle örgüye yeni başlayanların tercih etmesi gereken modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.